Bacak kolonları takılı. Yükseklik tamam. Kask bağlı. Karabin askı kolonları bağlı mı? Yedek burada. Direkt burada. Bu açma, bu da kafama düğmesi. O zaman tamamız herhalde. Evet arkadaşlar, selamlar. Size bir sürpriz daha. Bugün İnönü'deyiz. Eskişehir İnönü'de benim 2005 yılında eğitim aldığım kampta. İlk yüksek uçuşumu yaptığım tepede. Şimdi de keyif uçuş yapacağım. Aradan, yıllardan sonra birkaç arkadaş bir araya geldik. 5 dakikada inebiliriz. 1 saat uçabiliriz. Artık bu biraz şansa kalmış bir durum ama rüzgar bu sefer bayağı iyi. Hadi ufaktan hareketlenelim. Gidiyor muyuz? Hop. Teşekkürler, sağ ol. İyi, rüzgar 25'ten fazla. Bu iyi haber. Koyalım trapezi. Rüzgar yönü tamamen karşıdan geliyor. Şu gözlüğü biraz bükeyim de sonra gözlük gözümden düşmeye kalkıyor habire. Evet, sabahtan beri bekledik. Rüzgar çok değişik yönlerden esiyordu. Şimdi kuzeyden düzgün esmeye başladı. Ben de kalkış yapıyorum. Tekrar radyo kontrol. Net mi? Evet, tamam. Tamam hocam. Alayım ben. Çekil hocam sen. Yön değiştirdi de galiba. Hadi bakalım. Koşalım. Koş 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 koş. Var yok, kamerayı örtmüş, kusura bakmayın. Fermuarı kapatalım. Evet, İnönü'de bir uçuş. Hadi bakalım. Sabit bir rüzgar var şu an itibariyle. Termik aktivitesi vardı ama azalmıştır diye tahmin ediyorum. Bizim hemen üzerimizde bir yamaç paraşütçü var. O şu anda uçuş yapıyor. Kamera fena takıldı ya. Şöyle yapabilsem. Heh, evet. Biraz sallıyor. Burada bir termik var sanırım. Sağdan bir tur daha döneceğim. Burada bir termik var galiba ya. Fena yükseltmiyor. Biraz daha gideceğim. Hadi biraz daha gidelim bakalım. Oo, dön hocam sağdan. Şimdi bir insan gibi dönelim bakalım nasıl olacak bu iş. Şöyle çıldırmadan dönelim. Oo, bakın yamaç paraşütçü de burada. Şimdi bir onun arkasına geçeceğim.
Ben şu ileri tarafta bir termik var ama döndüğümüz zaman çok geri atıyor bizi. Bir onun genişliğini merak ediyorum. Biraz daha ileri gideceğim şimdi arkadaşlar. Yani bu tepenin kaldırıcısıyla birlikte termik galiba. İkisi birden karışık. Vay be, manzara burada hala güzelmiş. Biraz daha gidelim. Hatta biraz VG çekelim bakalım ne olacak. Ne kadar gidebiliyoruz. Şimdi VG'yi çektiğim zaman kanadı kontrol etmek zorlaşacak. Dolayısıyla elimde hazır ipi tutuyorum ki geri boşaltabileyim. VG kanadı gergin hale getiriyor ve daha performanslı uçmasını sağlıyor. Mesela şu an çöküşü olmadan gidebiliyoruz. Yani aynı yükseklikte gidebiliyoruz gibi görünüyor. Sağ tarafta bir termik var galiba. Dönüyorum sağdan. Evet, aşağı iniyorum. Anlaşıldı, tamam. Nasıl ha? Yani fena değil işte, aynı seviyede takılıyorum. İdare eder. Sizin orada hava nasıl? Kalktı inşallah. Nerede kalırsam burada geleceğim, bana geçeceğim. Anlaşıldı, tamam. Biraz şu tarafa doğru gideceğim bakalım. Burada bir şey var mı acaba? Arkadaşlar çok alçalmadan uçuyoruz. O yüzden ben de güvendim, gidiyorum yani dümdüz. Burada bir termik var galiba. Burası C tepesi arkadaşlar, bu gördüğünüz tepe. Yelken kanat uçuşlarında ilk yüksek uçuş buradan yapılıyor. Oo, termik. Oo, termik, harika. Hadi gidelim. Kusura bakmayın, konuşmayacağım tabii ki. Termikteyim. Güzel. Sessiz olun. Evde şınav mekik çalışın arkadaşlar. Kış boyunca yelken kanat uçuyorsanız. Çünkü kol gücü inanılmaz önemli oluyor. Böyle bir durumda. Termik sizi atmak istediğinde termiğin içinde kalmanız gerek. Wow. Çok iyi be. Şu an ortalama 2 var, hızla yükseliyoruz. Hadi bakalım. Daha geri gitmek istemiyorum, o yüzden öne doğru çıkacağım şimdi. İsterseniz buradan B tepesine geçelim. Çünkü B tepesinin yamacı daha dik olduğu için orada kaldırıcı bant daha geniş oluyor ve daha güçlü oluyor. Orada havada kalma süremiz daha da uzar. Ben o tarafa doğru geçiyorum şimdi. Hafiften de açımızı ayarlayalım. Kanat fazla sürtünmeye maruz kalmasın. Güzel. Biraz da şu fermuarı ayarlayayım. Evet, güzel. Bizim kankalar aşağı iniş yaptılar. 3 tane yelken kanat var aşağıda. Evet, bir de kaskı kapatalım çünkü ağzım çok kurudu arkadaşlar. Buraya kadar geldik, bakın. Hiç alçalmadık, yükselmedik de. Yani çok ilginç bir şekilde hava bizi taşıyor buraya kadar. Minik minik, yani saniyede 1 metre hızla yükselen bir hava akımı var. Bu sayede bizi taşıyor. Şu anda hava çok sıcak. Yazın sıcak bir günü. 34 derece sıcaklık var. Böyle günlerde çok ilginç bir şekilde her yerde kaldırıcı olabiliyor. Yeter ki siz verimli uçun. Burası B tepesi. Eskişehir İnönü eğitim tesislerindeki B tepesi. Bakın burası daha yüksek ve bir uçurum. Keskin bir uçurum. Hop. Şimdi tepeye yaklaştığımızda bir minik türbülansla karşılaştık ama
çok problem değil diye düşünüyorum. Çünkü çok stabil bir rüzgar esiyor. Bakın burada çok daha fazla yükseleceğiz. Şu an yerden 307 metre yükseklikteyim. Tırmanmaya devam ediyorum. Yani bir şey yapmadan, efor sarf etmeden tırmanabiliyorsunuz. Özellikle şu aşağıdaki uçurumu görürseniz, şu an göremiyorsunuz da. Birazdan şimdi uzaklaştığımızda göreceksiniz. İnanılmaz dik bir yamaç var burada. Dik neredeyse 90 dereceye yakın bir diklikten bahsediyorum. Buraya vuran rüzgar, bakın şimdi şurada göreceğiniz bayrak ne kadar şiddetli bir rüzgar olduğunu gösteriyor. Hop, şimdi şöyle yapayım, göreceksiniz. Bakın şurada bir bayrak var. Dümdüz rüzgar esiyor, onu görebiliyorsunuz. Aşağıdaki yamaç da son derece dik. Dolayısıyla burada böyle rüzgar sörfü yapar gibi, yani bir denizde sörf yapar gibi yükselen hava akımında oluşan dalga da, ona yelken bandı diyoruz. Rahatça uçuş yapıyoruz burada. Yani uzun süre uçuş yapıp hava tecrübesi kazanmak için, yelken kanatla uzun süre havada kalma tecrübesi yaşamak için çok uygun bir yer aslında. Eğitim yapmak için falan müthiş bir yer. Şu an yerden yaklaşık 300 küsür metre gösteriyor ama bence daha fazla ya. Bakıyorum. Deniz seviyesinden 1250 metredeyiz. Aşağısı yanlış hatırlamıyorsam 800 metreydi. Yani bir 500 metre sayılır. Aşağıdan 500 metrede takılıyoruz. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bakın şimdi yelken kanadı bırakacağım. Tabi türbülansın biraz geçmesini bekliyorum. Bakın bırakıyorum. Kendisi bu hızda uçuyor kanat. Görüyor musunuz? Bir efor sarf etmeme gerek yok aslında. Yani uçarken çok ciddi bir efor sarf etmiyoruz. Sadece kanadı kontrol etmek için, kanadı döndürmek için ve eğer türbülans varsa türbülansa karşı kanadı düz götürmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onun dışında normalde kendi yükümüzü taşımıyoruz. Çok aslında konforlu bir uçuş sağlıyor. Yani yukarı bakamıyorsunuz sadece. Yukarı bakmak için böyle yandan kafanızı çevirip bakmanız lazım. Ama ileri ve aşağı bakabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Babam beni soruyor. Babacığım, ben B tepesinin üzerindeyim şu anda. Yaklaşık yerden 400-500 metredeyim. Evet. Şimdi bakın kanadın gidiş hızına bakalım şimdi. Bakın burada elimi bıraktığımda kanadın, trapezin durduğu açıya bakın. Trapez çenemin hizasına daha önde duruyor. Şimdi mesela VG'nin etkisini görelim. Şimdi VG'yi bir tur çekiyorum. Bırakıyorum. Bakın şimdi daha geride duruyor trapez. Görüyor musunuz? Kanat kendiliğinden daha hızlı gitmeye meyilli. Şimdi bir kez daha çekeceğim VG'yi. Şu an VG %50 çekili. Kanat tabi buna göre sertleşiyor ve kontrol etmesi biraz zorlaşıyor. Şimdi düz götüreyim kanadı. Bir yamaççı arkadaş geliyor, bu tarafa yaklaşıyor. Şimdi bırakacağım. Bakın trapezi görüyor musunuz? Bayağı geride duruyor şimdi. Şöyle düzeltip bilirsem daha iyi göreceksiniz. Bakın bırakıyorum. Daha hızlı uçuyor kanat bu şekilde, anladınız mı? Şimdi VG'yi biraz daha arttıracağım. Daha da hızlı uçmaya başlıyor. Yani şu an mesela uçuş hızımız, hava hızımız şu an 30 küsür kilometre civarında. Ama azıcık bir dokunuşla 40-50 kilometreye hemen çıkabiliyor. Şimdi şu an maksimum VG'de kanat, daha fazla çekemiyorum artık, çok sertleşti. Bu hızda bu şekilde kanadı sağa sola döndürmek zor oluyor ama hızlanmak kolay oluyor bu şekilde de. Görüyor musunuz? Bakın. Mesela şu kadarcık çeksem ne kadar hızlanacak bakalım. Bakın şu an 45 kilometre hızla uçuyorum. 45 oldu hızım. Mesela biraz hızlanalım. Mesela şöyle yapsam ne olur? Görelim. Şu an 50 kilometre. Yani hızlanmak daha kolay oluyor. Daha performanslı uçuyor kanat. Ama sağ sol yapamıyorsunuz. Kontrol etmek zorlaşıyor. Dolayısıyla böyle engeller varken, etrafınızda başka uçan kişiler varken ya da yamaca yakınken bunu pek kullanmıyoruz. Yani mümkün olduğunca kontrollü uçmamız gerekiyor. Demin bir yamaç paraşütçü bu tarafa doğru geçti. Onunla aynı irtifaya gelebilirsem size bir iki görüntü izletmek isterim. Bakalım ne olacak. Allah Allah, göremedim ya. Nereye geçti o? Ha evet, az ileride. Bakın şurada. Ben şimdi sağdan geçeceğim. Hava trafik kuralları da her zaman sağdan geçilir arkadaşlar. Sağdan gidersiniz, soldan açıktan gelirsiniz. Burada galiba termik var.
Şöyle yapayım da onu da izleyin. Burada termik var ya. Burası müthiş kaldırıyor galiba. Ya bu tepenin, yamacın, uçurumun şeklinden dolayı ya da burada termik var bir şekilde. Hoşuma gitti, güzel bura. Bunca uçuş yaptık. Hiç böyle bir yamaç paraşütüyle birlikte uçmamıştık. Sağ taraftan dolaşıp biraz daha alçalacağım. Onunla biraz daha yakın seviyeye gelelim. Keyifli ya. Havada uçan başka cisimlerin olması çok hoş. Bazen havada böyle sağdan soldan uçuşan tüyler, polenler falan geçiyor. Ancak o zaman gerçekten havada uçtuğunuzu anlıyorsunuz. Çünkü ya havada uçarken bütün cisimler sizden uzak. Yani sadece elleriniz, kanadın parçaları ve ne bileyim işte bu tip şeyler, yani kamera falan size yakın. Onun dışında her şey çok uzakta. O yüzden bazen yani 3 boyutlu bir dünyada gezdiğinizi unutabiliyorsunuz. O yüzden böyle arkadaşlarla birlikte uçmak çok keyifli oluyor. Bakın mesela burada yamaç paraşütü var. Hani onu geçerken ondan daha hızlı uçtuğunuzu anlayabiliyorsunuz. Ya da derinlik hissi oluşuyor, yani aranızdaki mesafeyi algılamaya başlıyorsunuz. Keyifli bir şey. Acaba C tepesine geri geçsem? Wow, burada termik var. Tamam. Koordinatör araba uçuşuna baktığını söyledim, tamam. Anlaşılmadı. Ali Bey uçuşu kapattım mı? Onlar söylüyorlar. Kapattı mı? İneyim mi? Ne yapayım yani? İstiyorsanız inebilirim. Benim için sorun değil. Çünkü ben hani kimseyle yarışmıyorum. O yüzden rahatım yani. Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Ya yok, şaka yapıyor, şaka. Şey yok. Ya şimdi gençlerin zoruna gitmesi yani. İnmemi istiyorlarsa inebilirim. Sonuçta hani muhabbetine uçuyoruz biz. Ya sonra üzülmesinler yani. Uçamadık falan. Olmasın böyle. Neyse, vallahi iyi uçtuk. Cevap kullandım, cevap söylemedim. Evet hocam, kalben ben de sizle birlikte uçuyorum yani şu an. Ya da ne bileyim, siz benimle uçuyorsunuz herhalde. Öyle olması lazım. Vay be. Şu anda yani hava çok iyi çalışıyor. İnanılmaz derecede iyileşti. Biz buraya ilk geldiğimizde rüzgar çok doğudan esiyordu. Doğu yönü burada uçuş yapamayacağınız bir yön genelde. Yani sadece kalkış iniş yapabiliyorsunuz. Bekledik. Biraz rüzgar toparlandı falan derken bir yamaç paraşütçü arkadaş kalkış yaptı. İşte bir 10 dakika falan uçtu, indi. O da tutunamadı falan. Biz de o arada bir gaza geldik. Kanatları kurduk filan. İşte kanatları kurduktan sonra rüzgar güçlenmeye başladı. Herhalde bizi bekliyormuş. Öyle olunca ben de çok durmadım. Hemen kalkış yaptım. Zaten kalkışla birlikte gördünüz. Yani bir iki tepenin önünde dolandım. Ondan sonra solda ileride şu bölgede biraz termik vardı. Bir tur iki tur döndüm ama tepeye çok yakın olduğumuz için çok da faydalanamadım. Şimdi şurada az önce şu bölgede bir yerde iyi yükselmiştim. O yüzden tekrar oraya geri gidiyorum. Bakalım denk geleceğiz mi tekrar? Burada bastırıcı oluştu. Evet, burada şu an bir soğuma var. Bir bastırıcı var. Tekrar yamacın önüne gideceğim. Bir taraftan da bakıyorum tekrar yükselebileceğim, irtifa alabileceğim bir fırsat bulabilir miyim diye. Burada aynı yerde termik var arkadaşlar. Dönelim bakalım. Bak, varyonun sesini duyuyorsunuz değil mi sürekli? 0.5 varyo ile yükseliyoruz ortalama. Ve hiç efor sarf etmiyorum. Çok keyifli ya. Süper. Tam dinlenme uçuşu oldu benim için. Ben tekrar B tepesinin oraya gideceğim. Orası çünkü bayağı iyi yükseltiyordu. Şimdi burada, bakın burada bir termik merkezi var. Oo, çok iyi bu.
Aslında düz uçmakla termi dönmek arasında çok bir şey fark etmiyor bazen. Ama minik minik yükseliyorum şu an. Bakın yamaç paraşütü bizden daha yavaş yükseliyor. Ya da biz ondan ya da yükselmiyordur bilmiyorum ama sonuçta biz birazcık daha avantajlı hale geliyoruz şu an. Bakın yavaş yavaş. Yamaç paraşütü daha hafif bir hava aracı. Yelken kanattan daha hafif. O yüzden yamaç paraşütünün çökme hızı daha düşük olabiliyor. Fakat yelken kanadının da performansı daha yüksek. Dolayısıyla ikisinin de böyle kendisine göre avantaj ve dezavantajları var. Yani örneğin yamaç paraşütü çok hızlı uçamıyor. Ama yani daha hafif ve daha basit küçük termiklerde yükselebiliyor. Ayrıca daha küçük dönüşler yapabildiği için küçük termiklerin içinde kalabiliyor. Ama yelken kanat daha büyük çapta dönüş yapıyor. Daha geniş termiklere ihtiyaç duyuyor. Ama yelken kanadında performansı yüksek. Yani termik aramak için gidip gelebiliyorsunuz. Mesela demin fark ettiyseniz ben biraz irtifa aldıktan sonra hemen B tepesine doğru gidebildim. Çünkü VG'yi çektiğim zaman kanat yani 1'e 17-18 süzülüyor. Biraz da zaten kaldırıcı varsa, yerden yükselen hava akımı varsa zaten çökmeden çok rahat gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz güçlü termiklere ihtiyaç duyuyorsunuz ama termik aramak için daha fazla kapasiteniz olmuş oluyor. Diğer taraftan yamaç paraşütü daha hafif, daha küçük, nasıl söyleyeyim, daha zayıf havalarda uçabiliyor. Bir diğer avantajı tabii ki yamaç paraşütünü toplamak, kurmak çok kolay. Yelken kanatta biz yarım saat falan uğraşıyoruz. Ama yamaç paraşütünü hemen 2 dakikada toplayıp tekrar tepeye çıkıp ikinci, üçüncü uçuşunuzu yapabiliyorsunuz. Tabii diğer bir inanılmaz avantajı da yamaç paraşütü çok küçük yerlere inebiliyor. Yani bazen yamaçlara bile inebiliyorsunuz. O yüzden uçurması biraz daha dikkat gerektiren bir şey. Daha iyi meteoroloji şartları tanımanızı gerektiren bir alet yamaç paraşütü. Ama uçurması daha kolay diyebilirim. Çabuk öğrenilebiliyor. Yelken kanat ise kurması biraz zor, taşıması zor. İniş yapmak için daha geniş alana ihtiyaç duyuyorsunuz. Eğitimi tabii ki biraz daha uzun sürüyor filan. Ama bunda da havada çok özgürsünüz. Yani burada çok fazla bir rüzgar çıksa bile o kadar sizi etkilemiyor. Yani çok türbülanstan böyle çok aşırı etkilenmiyorsunuz. Yamaç paraşütü kadar tedirgin olmuyorsunuz. O anlamda bakmak lazım işte ya. Hangisi uyuyorsa ona göre tercih etmek lazım. Ben ikisiyle de uçuş yaptığım için biliyorum. Fakat yani tabii yamaç paraşütünde tecrübem o kadar fazla değil ama termik uçuşu yaptım nihayetinde. Yani yamaç paraşütü çok kolay, termik içinde kalabildim yani, onu hatırlıyorum. Ama nihayetinde ben biraz verimlilik ve performans meraklısıyımdır. O yüzden yani daha verimli bir kanatta uçuyor olmak bana keyif veriyor. O yüzden yelken kanadı tercih ediyorum. Yamaç paraşütüm de yok zaten, yani yeni bir yamaç paraşütüm yok. Bir de performans seviyesi yamaç paraşütlerinin biraz daha yani ustalık gerektiriyor olması, daha dikkatli uçurulması gerekiyor olması bir mesele. Yani ben bu kanatla mesela nasıl söyleyeyim, ben başlangıç kanadıyla bir 40 saat falan uçtuktan sonra 35-40 saat sonrasında orta sınıf bir kanada geçtim. Orta sınıf yelken kanatta sanıyorum yine bir 40 saat falan uçmuşumdur herhalde. 40-50 saat uçuşum olmuştur. Daha sonrasında böyle bir yarışma sınıfı bir yelken kanada geçebildim. Tabii uçtuğum kanatların hep aynı markadan olmasının bir etkisi var. Hani benzer tasarım ilkeleri ve benzer davranışları var kanatların. Örneğin orta sınıf kanat Diskus. İnternette satışa koymuştum onu. Bu videoyu izlediğinizde satılmış olur mu bilmiyorum ama orta sınıf bir kanattı ve mesela o kanatta ben çok rahat uçtum. Hani başlangıç kanadından ona geçtiğimde çok zorlanmadım. Yani sadece biraz fazlaca hızlı uçtum farkında olmadan. O kanattan, orta seviye kanattan bu yarışma sınıfı kanada geçtiğimde de yani çok abartmayayım ama neredeyse hiçbir şey değişmedi diyebilirim. Sadece bu daha hassas kontrol ediliyor. Yani daha küçük kumandalarla kontrol edebiliyorsunuz. Hidrolik direksiyon gibi yani. Daha az eforla kontrol edebiliyorsunuz. Tabii daha fazla hızlanabiliyor. Dolayısıyla dikkatli olmanız lazım. Böyle kontrolsüz aşırı hareketler yapmamanız lazım ya da bilinçli bir şekilde yapmanız lazım.
Onun dışında bende hiç böyle bir tedirgin edici bir etki yaratmadı yani. Yelken kanat eğitimini düzgün alır ve uygun seviyenize uygun kanatlarla yeterince uçup tecrübenizi arttırdıktan sonra diğer sınıf kanada geçerseniz gayet emniyetli, keyifli, güzel bir uçuş şeyi oluyor, tecrübesi oluyor insanda. Şöyle bir gitsek bakalım İnönü'nün üzerinden ne var ne yok bir görelim. Bu arada boğazım kurudu. Sürekli rüzgara maruz kalıyoruz ya. Aslında böyle meyve suyu falan içebildiğiniz sırtınıza takılan suluklar var. Bende bir tane vardı ama kaybettim. Sonra da tekrar da almadım yani. Bir iki yudum olsa fena olmazdı şu anda. Burada da bir şey yok. Geldik bu tarafa ama. Bakın yamaçtan uzaklaştığımız anda hemen kaldırıcı etkisini kaybetmeye başlıyor. Tekrar yamaca doğru dönüyorum. Görüyor musunuz uçurum ne kadar keskin ve dik olduğunu? Bakın şurası İnönü'nün ini. Şurada büyükçe bir in var. Hemen şurada. Vay be, yani bugün bu kadar rahat uçuş yapabileceğimi düşünmüyordum açıkçası arkadaşlar ya. Yani özellikle hazırlık yaparken rüzgar çok kararsızdı. Hani burada bu kadar rahat, bu kadar keyifli uçuş yapabileceğimi hiç tahmin etmemiştim açıkçası gerçekten. Rüzgar sonradan kuzeye döndü, gerçekten tam olarak cepheyi karşılıyor şu anda. Bu herhalde termik, artık bunu dönelim ya bir tur. Görelim bakalım ne oluyor. Bakın mesela ben şimdi 2-3 tur termik döndüm ve rüzgarın etkisiyle tepenin gerisine doğru itiliyorum farkındaysanız. Şimdi yelken kanatta uçarken biraz tepenin gerisine itildiğinizde hız kapasiteniz daha yüksek olduğu için rüzgarı yenip tepenin önüne çıkma şansınız var. Yani bunun için daha fazla kapasiteniz var. Ama ben şu an yamaç paraşütüyle uçuyor olsaydım bu kadar termik dönmezdi. Tepenin önünde kalmaya çalışırdım mümkün olduğunca. Çünkü yamaç paraşütünün ekstra hız kapasitesi o kadar yüksek olmadığı için, o kadar hızlanamadığı için burada tepenin gerisinde kalma riski oluyor. Mesela şu an biz bayağı tepenin herhalde bir 500 metre gerisine düştük. Ama ben sıkıntı yok yani, bir tur daha termik dönebilirim rahatlıkla. Belki daha fazla da dönebilirim. Mesela bu bir avantaj yelken kanat açısından. Ama tabii başka bir şey daha söyleyeyim. O da dezavantaj. İşte şu aşağıda gördüğünüz yere inmek zorunda kalırsak mesela oranın ne kadar düz olduğunu, düzgün olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla yamuk bir yere yelken kanatla inmeniz çok daha zor. Ama yelken kanat yamaç paraşütüyle geliyorsanız, yamaç paraşütüyle de eğimli bir yere inmeniz nispeten daha kolay. Böyle ilginç bir denge var. Vay be, güzel oldu ya. Kaç dakikadır uçuyoruz? 40 dakika. Vallahi hocam, arkamdaki bulutla aramızda en az 2500 metre var. Yani orası o kadar ulaşılmaz ki şu anda. Burada sadece tepenin kaldırıcısı var. Minik minik termikler var ama o buluta çıkmak falan şu an hayal bile değil yani, öyle söyleyeyim. O bulutlar bayağı yüksek ya. 2500 metre, 2,5 kilometre demektir abi. Çekti miydi bir şey koşuyor. Hocam yatay olarak değil, dikey olarak 2500 metre var. Yatay olarak giderim ama dikey olarak 2500 metre çıkamam yani. Motor yok bizde, ne yapayım? Hakikaten bir deneyeceğim ya, bakalım ne kadar yükselebileceğiz. ...0.6 var ya, ortalamayla yükseliyoruz şu anda. Yavaş yani. 10 dakikada 300 metre eder ya da 400 metre eder. Ama güzel yükseldik yani, şu an nasıl söyleyeyim, deniz seviyesinden 1550 metredeyiz. Bayağı geriye attı ama ya yani. Tekrar öne çıksam acaba oradan önden bir termik kopturabilir miyiz? Ne dersiniz? Bu henüz yukarı doğru çok hızlanmadı bu termik. Yarım varyo hızla yükseliyor. İyi ama çok değil yani. Bulut nerede var bakalım. Çok da bulut yok ortalıkta. Şu tarafta
Burası soğuk ya. Galiba ne tarafa gitsek? Vallahi kestiremedim ya. Sanıyorum şu ileri doğru açılsak, şu ileride Otosan fabrikası var. Sanırım Otosan orası. Oraya doğru açılsam, ileriden bir termik yakalasam, tepenin gerisine düşmeden bence yükseliriz. Şu an biraz da avantajlıyız zaten. Yani tepenin üstüne göre 525 metredeyim. Aşağıya da bu tepe 300 metre var. 800 metre ediyor. Aslında xyskies.com'daki tahmin böyle bir şeydi. Yani yer seviyesinden 900 metreye kadar gösteriyordu termik ama aslında tepe gerisine gidebilecek olsam daha giderim. Bence hava sonradan daha da güzelleşti. Bir şey deneyeceğim ya hakikaten. Ben şu Otosan'a doğru bir gideceğim. VG'yi bir fullleyelim. Otosan'a gidelim arkadaş. Hadi. Bakalım ne olacak. Sanırım bunun en iyi süzülme hızı 50 km civarındaydı. Şöyle gitsek bizi kurtarır mı? Bence kurtarır abi. Şimdi arkadaşlar yelken kanatta bir en iyi süzülme oranının olduğu hız var. Bir de en düşük çöküş hızının olduğu hız var. Yani performansla ilgili iki tane kritik nokta var. Birisi daha uzun mesafeye gitmenizi sağlıyor. Diğeri de termiklerde daha iyi yükselebilmenizi sağlıyor. Babacım B tepesinin üstüne biraz irtifa aldım. Şimdi öne doğru geleceğim. Önden bir termik yakalayabilir miyim? Onu merak ediyorum. Onu bir göreceğiz. Çok geri atmasın diye şey yapmadım. Tepenin biraz gerisine düşünce tekrar öne çıkmaya çalıştım şimdi. Hani B tepesinde bildiğim kadarıyla yelken rüzgarı var. Paraşütü ileri gidemiyor bir türlü. Kanat kapatıyor hala. Evet yani B tepesinde çok güzel yelken bandı var. Çok net bir şekilde. Termik de var ara ara. Termik dönersen de yükseltiyor. Şimdi tepenin çok gerisine geçmemek için bir şey deneyeceğim. Öne doğru gideceğim şu Otosan'a doğru. Hani oralardan bir termik yakalayabilirsem tepe seviyesinde de bir termik daha yakalayabilirim gibi düşünüyorum. Bakalım. Bir şansımı deneyeceğim şimdi. Anlaşıldı. Yani tepe seviyesini kaçırmazsın değil mi? Tekrar yelken bandına gidebilirsin. Tabii yelken bandı çok sağlam. Sıkıntı yok. Anlaşıldı. Ne diyorduk arkadaşlar? İki tane performans noktası var. Birisi en düşük çöküş hızı. Best Sink deniyor ona. En iyi çöküş hızı yani. Bir de şey var. En uzun mesafe süzülmenizi sağlayan Best LD yani en iyi süzülme oranı. Şimdi bu kanat saatte 50 kilometre 60 kilometre civarında en iyi süzülme hızına ulaşıyor. En düşük çöküş hızına da minimum sanırım 30 kilometre olması lazım. Termik dönerken yavaşladığınızda zaten ihtiyacınız olan şey daha az çöküş almak. Dolayısıyla yavaş uçmanız fayda ediyor. Uzun mesafe giderken ama yavaş uçmayın. Yani biraz hızlandırın ki kanat gerçek süzülme kapasitesine ulaşsın. Yani bu başlangıç kanatları için çok geçerli değil ama orta seviye biraz üzeri kanatlar için geçerli olan bir şey. Dolayısıyla birazcık hızlandırmakta fayda var. Hem rüzgara karşı gidiyorsanız faydası olur. Hem de kanadın zaten doğal performansı gereği normal en iyi süzülme hızına ulaşmış oluyor. Şimdi burada yeşil tarlalar var. Yeşil tarlalardan çok termik kokacağını zannetmiyorum. O yüzden zaten şu anda normal çöküş hızıyla gidiyoruz. Saniyede 1 metre civarında 1.1 ile gidiyoruz. Yani şuradan sola doğru dönüp şuradaki sol taraftaki tarlalara doğru gidip şu taraftaki oradan bir şeyler deneyebiliriz. Bilmiyorum, bir de şansımız deneyebiliriz yani. Şu yeşillik genelde soğuk olduğu için çok termik kopmayacaktır. Hadi öyle yapalım. Zaten şu an çöküş oranı 1'e 8'e düştü. Bu tarafa doğru gidelim bakalım ne olacak. Evet. Henüz bir şey bulamadım. Termik emaresi görünmüyor. Bir iki dokundu ama bu tepemizde de bulutlar var yani. Bu bulutlar uzaydan gelmedi. Yerden yükseldiler. Buralarda bir hareketlilik var.
Ne olduğunu anlamadım ama elimi sıkmaktan yorulmuşum ya. Şu aşağıdaki kahverengi tarlalardan biraz umutluyum. Ama hiç orada güneş vurmuyor ya. Yanlış mı yapıyoruz biz acaba? Evet, burayı da güneş kapatmış. Belli olmaz ama bakın bir ses duyduk. Bir şey yok. Evet, ovayı biraz dolaştım ama hiç termik emaresine rastlamadım. Şimdi tepeye geldim. Tepede bir şeyler var ama bu ne kadar termik ne kadar yelken bandı tam emin değilim. Herhalde yelken bandının ufak tefek üfürmeleri bunlar. Bu yılın ikinci uçuşu arkadaşlar bu. İkinci uçuşunun bu kadar keyifli ve bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum gerçekten. Hani ben genelde Mire'de uçuyorum. Mire'de de hani genelde termik uçuşu oluyor, türbülanslı oluyor falan derken bayağı efor sarf ettirtiyor. Burada yelken kanat eğitimi aldığımız yıllardaki gibi böyle rahat bir uçuş oldu bu sefer. Sürpriz oldu bana. Güzel. Burada bir termik var galiba ya. Dönelim mi? Bir de sağdan döneyim. Ben artık inişe gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü herkes aşağıda bekliyor. Kendi başına uçmanın bir esprisi yok. Uzun mesafe gitmeyeceğiz, bir şey yapmayacağız. Ama güzel oldu ya. Yani böyle hem havada muhabbet ettik hem bir şeyler anlattım size. Umarım faydalı olmuştur. Hem de İnönü Eğitim Kampı'nda bunu yapmış olduk. Bu da çok ayrıca bir anlamlı oldu. Çünkü burası çok keyifli bir yer aslında. Harika bir yer. Eğitim almak için. Böyle gelip keyfine uçmak için çok uygun, çok güzel bir yer. Hem de emniyetli bir yer, yani çok büyük bir iniş alanına ve piste sahip. Güzel oldu ya. Yani bu bana da biraz sürpriz oldu. Ben böyle bir yerde, hani İnönü'de en azından böyle, yani çok böyle uçuş yapabileceğimi zannetmiyordum. Çünkü genelde çok gelip gitmiyoruz buralara ama birkaç arkadaşla böyle gaza gelip buraya geldik ve çok güzel oldu. İyi, süper. Umarım beğenmişsinizdir ya. Ben çok beğeniyorum. Çok keyifli bir spor bu. Bazen kendi videolarımı açıp izliyor buluyorum kendimi. Böyle 40 dakikalık bir uçuşum var ya geçen seneden kalan. Onu bazen açıp izliyorum yani kendimi gaza getirmek, motive etmek için. Çok keyifli. Umarım siz de eğitim alırsınız, öğrenirsiniz. Çünkü çok güzel bir spor yani. Hani bunu ne kadar vurgulasam azdır. Çok, ne bileyim, çok harika bir şey ya. İnsan böyle bütün stresini atıyor ve bambaşka bir dünyaya giriyorsunuz. Rüya gibi bir şey. Müthiş bir şey yani. Tavsiye ederim kesinlikle. Bence mutlaka sportif havacılıkla ilgilenin, uğraşın. Yamaç paraşütü yapın, yelken kanat yapın. Emniyette kalın, dikkatli olun, güzel eğitim alın. Tedbirli olun. Seviyenize uygun yerlerde, seviyenize uygun ekipmanla uçuş yapın. Etrafınızda arkadaşlarınız olsun. Sizden daha tecrübeliler mutlaka etrafınızda olsun. Güzel, keyifli. Yelken kanat eğitimi almak isterseniz Türk Hava Kurumu'ndan, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'ndan bunların web sitelerini araştırıp girerek bakabilirsiniz. Onun dışında Türkiye'de bağımsız olarak eğitim veren eğitmen arkadaşlarımız var. Onların iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına yazacağım. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Bugün uçuşa gelen arkadaşlar benim videolardan görüp yelken kanadı tanıyıp o sebeple eğitim almaya karar vermişler. Şu an burada da karşılaşmış olduk. Çok etkileyici oldu. Yani ben videolarım çok izlenmiyor falan gibi düşünüyordum. Evet, çok fazla izlenmiyor ama izlenince de çok etkili oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden ben daha çok video çekmeye ve daha çok bilgilendirici videolar hazırlamaya çaba sarf edeceğim fırsat buldukça. Siz de gelin, katılın ya. Birlikte uçalım, takılalım. Yani vallahi oluyor yani. Eğitimini alıyorsun, biraz da uğraşıp ekipmanını alıyorsun ve uçuyorsun. Hani ekipman alamayacak durumda olursanız kiralama imkanınız olabilir. Ne bileyim abi, birkaç arkadaş bir araya gelip bir kanat alırsınız. Yani bunların hepsi mümkün.
Siz yeter ki yapmak isteyin. Yani böyle çok manyak, inanılmaz bir şey ama çok da ulaşılabilir bir şey aslında. O kadar şey değil. Çok böyle hayal değil yani, öyle söyleyeyim. Ekstrem bir spor ama çok emniyetli, güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden böyle çılgınlık değil yani. Gayet aklı başında bir pilot olarak uçabiliyorsunuz. Şu aleti uçurmak bir havayolu, ne bileyim, şirketinin uçağını uçurmak gibi çok benzer aerodinamiklerle uçuyor. Sadece motoru yok. Tavsiye ederim ya. Bunu öğrenin. Beraber uçalım. Hocam ben iniş yapacağım. Geliyorum aşağı doğru inşallah başarabilirsem. Arabaların önüne in, direkt çekelim ha. Anlaşıldı. Arabaların sağ tarafına ineceğim değil mi? Kamp tarafına yani. Olur, planlarla arabalarla arasına. Anlaşıldı, tamam. Evet, bakıyorum şu anda yerden 370 metredeyiz. 1-2 artistik hareket yapabilirim sanırım. Acayipti. Bu kanatla Kuruşevo'da loop atmıştım ama şu an daha çok soğuğum yani, ısınmam, alışmam lazım. Ama çok güzel. Çok iyiydi ya. Aslında çok daha performanslı bir kanat ama ben çok antrenmanlı değilim, o yüzden zorlamak istemiyorum. Ama size söz, bir yerde mutlaka bir akrobasi videosu yapacağız. Şimdi VG'yi boşaltacağım önce. Şimdi sonrasında inişe uygun olacak şekilde şöyle bir kez çekeceğim. 1/4 oranında. Şu an zaten C tepesi yüksekliğindeyiz. Yani yerden 280. Ben şu an 280'deyim. Şimdi fermuarımızı açalım. Fermuarı da açalım. İniş takımlarımızı bir kontrol edelim. Ha, iyi çalışıyorlar. Güzel. Direkt şut burada. Şimdi merak ettiğim şey direkt şutun nasıl çalıştığıydı. Mesela buradan dönsek. Şu an yerden 230 metredeyim arkadaşlar. Şöyle dönsek acaba direkt şut bizi oraya indirir mi? Hadi biraz daha alçalalım ya, şu an bir tık daha alçalalım, öyle deneyeyim ben bunu. Direkt şut zımbırtısı da burada bir yerde. Hala istemsizce yükseliyoruz. Termik var havada. Evet, bayağı yükseliyoruz ya. İnmek işte isterken termik bizi yükseltiyor. Biraz ileri gideceğim. Bayağı termik varmış ya aşağıda. Bakınsanıza şu an çökemiyoruz. Biraz şurada alçalacağım galiba. Alçalamıyorum. Bayağı yukarı doğru hava akımı var ya. Hala yerden 200 metredeyim şu anda. Oha, termiğe bak. İnemiyoruz ya. Resmen inemiyorum ya. 3 metre daha fazla irtifa kazandım. Yerden 170 metredeyiz şu anda. Evet, 160 metre. Başarı. 10 metre alçalabildim. Büyük başarı. Evet. Paraşüt çektim. Evet, öyle olmuş gerçekten de. Evet evet, farkındayım.
Paraşüt kopardık ya. Evet, ikinci direkt şutle inme denemesinde paraşütü kopardım. Neden acaba? Çok hızlıydım ben ya. Çok merak ediyorum. Cart diye ses geldi arkamdan. Oba! Hadi kanadı döndürüp park edelim. Dön bebeğiş, dön. Dön 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 dön. Efendim? Vallahi nereye gitti o, ben anlamadım ya. Hayırlısı, o da onun şansına, ben ne yapayım abi? Ben paraşütümü attım, gerisini bilmem. O paraşütün sorunu. Efendim, anlamadım. Ha, olur, git bak istersen ya. Nereye düştüyse. Şeyin üzerinde düştü herhalde. Kampın biraz bu tarafındayken düştü ya. Zannetmiyorum, o kadar rüzgar yok ya. Yok be, 40-50 kilometre ya. Bu kanatla 50 ile gider zaten. Vallahi arkam yırtıldı herhalde, bilmiyorum, bakın siz kameradan görüyor musunuz? Bir şeyler yırtıldı annesin herhalde de bakamadım henüz. Oh, güzel. Neyse, bu da bir tecrübe arkadaşlar. Bakın, direkt şut yırtılabiliyormuş. Bizim kurum hocalarından Canberk Hoca'nın bir videosu vardı. Onun videonun linkini de ya köşeye ya da aşağıdaki açıklamalara koyacağım, bakarsınız. Onda da iniş yapmaya çalışırken direkt şut açtıktan sonra direkt şut kopup gidiyor. İlginç bir şey yani, bu olabilir demek ki. Dolayısıyla sadece direkt şuta güvenerek inmemek gerekiyor. Ya da direkt şutu daha mı sağlam yapacağız bilmiyorum. Onu kanadı topladıktan sonra güzelce bir inceleyip bakacağım. Ama bu da bir tecrübe yani. Her şeyden ders almak gerekiyor. Yani ben düşünün, mesela direkt şuta güvenerek çok küçük bir yere iniş yapmayı planlasaydım, şimdi burada yani inmek istediğim yerden çok ileri inmiş olacaktım. Dolayısıyla bunların hepsini dikkat etmek gerekecek. Anlaşılan. Evet, çok güzel. Harika bir uçuş oldu. Burası Eskişehir İnönü Türk Hava Kurumu'nun eğitim kampı. Bu tepe benim 2005 yılında başlangıç eğitimini bitirdikten sonra mükemmel bir şansla aynı sene tekamül eğitimine katılmamla birlikte ilk yüksek uçuş yaptığım tepe. 230 metrelik C tepesi. Burası hepimizin zaten gözünü diktiği ve buradan uçmak için sıraya dizildiği ve çok istediği bir yer. Buradan güzel bir kalkış yaptık. Daha sonra bir iki termikle biraz yükseldikten sonra ben B tepesine doğru geçtim. O bu taraftaki B tepesi. Orada gördüğünüz zaten yamacın çok dik olması sebebiyle çok şiddetli bir rüzgar olmasa bile çok güçlü bir yelken bandı oluşuyor ve yukarı doğru hareket eden hava akımı ile birlikte biz de uzun süre havada kalabiliyoruz. O şekilde çok güzel bir uçuş yapmış olduk. Sanıyorum bir 45-50 dakikayı bulmuştur bu uçuşun süresi. Biraz havada size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yelken kanatla ilgili aklıma gelen şeyleri anlatmaya çalıştım. Sizin bunun dışında öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz sorularınız varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Orada muhabbet edelim, konuşalım. Şimdilik benden bu kadar. Videoları izleyin, arkadaşlarınızla paylaşın. İnsanlarla paylaşın ki daha çok kişi bu spordan haberdar olsun. Havada da bahsettiğim gibi arkadaşlar, bu spor deli işi değil. Yani bu bayağı emniyetli bir şekilde yapabileceğiniz bir spor. Çok ekstrem bir spor gibi görünüyor. Çok aşırı tehlikeli gibi görünüyor ama aslında değil. Son derece emniyetli bir şekilde bir yolcu uçağıyla uçar gibi uçabiliyorsunuz. Sadece motorunuz yok. Bu kadar basit. Son derece emniyetli bir kanatla uygun hava şartlarında uçtuğunuz takdirde gayet güvenli bir şekilde, keyifli bir şekilde uçuş yapabiliyorsunuz. Bugün de bunu tekrar görmüş olduk. Arkadaşlarınızla birlikte uçabiliyorsunuz. İşte yamaç paraşütçüler vardı. Onlarla birlikte takıldık havada. Onu da gördünüz. Çok keyifli bir spor. Çok tavsiye ederim. Ben çok seviyorum. Sevdiğim şeyleri tavsiye ediyorum. Yani daha önce de bahsettiğim gibi böyle stresli günlerin ardından ya da bir yoğun çalışmaların ardından şöyle bir kez uçuşa gittiğiniz zaman sizi bir hafta 10 gün boyunca çok mutlu hissettiriyor. Çünkü ben şimdi uçuş yaptım, indim ama ben bu aslında rüyamda da göreceğim bunu tekrar. Yani bu çok canlı yaşadığınız bir olay. Çok inanılmaz bir şey. Her seferinde ben de kalkış yaparken tedirgin oluyorum. İnişe gelirken tedirgin oluyorum ama emin olun yani kanat o kadar güven veriyor ki. Yani şuraya çok kolay iniş yaptım. Yani o kadar kolay iniş yapabiliyorsunuz ki. Hani bu düzgün şekilde eğitim almanız, araştırmanız ve kendiniz bu konuda pratik yapmanızla ilgili. Ben çok tavsiye ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kanala abone olun. Videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izlemişseniz herhalde beğenmişsinizdir. Lütfen beğene basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.